Arkadaşlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir'in kuzeyini çoğu insanın sadece yazlık olarak bildiği ama aslında binlerce yıllık geçmişe sahip bir yer olan Çandarlı'dayız. Bugün bu güzel sahil kasabasını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak kaleden başlıyoruz. Çandarlı Kalesi. Arkamda gördüğünüz, hatta birazdan göstereceğim kaleyi sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kale hakkında kısa bir bilgi vermem gerekirse İsa'dan sonra 13. ve 14. yüzyılda Cenevalılar tarafından şehrin savunması amacıyla yapılmış. Daha sonra Sultan II. Mehmet zamanında 1450 ve 1500'lerde yine 1814'te de Türkler tarafından tamamen yenilenmiş kale. 1955 yılında da ufak da olsa bazı restorasyonlardan geçmiş ve buna bağlı olarak çalışmalar da yapılmış. Giriş tarafında da yazıt silik olduğundan tümü okunamıyormuş. Yazıtta da şöyle yazıyor arkadaşlar. Sultan Mehmet Han gazi muzaffer daimi olsun. Ehli deste giri hem evliyadan ... kıldı bina dedi. Tarih ... inna fetan nalaki fetan mubina 1239-1823. Takip et. Kudret abi bize bura hakkında ne anlatabilirsin? Şimdi burası savunma kalesi. Burayı yapanlar kendilerini savunma amaçlı Cenevizliler deniz ticaretiyle uğraştıkları için kendilerine savunma amaçlı bir kale yapalım diyorlar. Ve bu taşları eski füzeden getirerek inşa ediyorlar. Şimdi bunun daha eskisi olan bir şey var. Pitane. Pitane de bundan yaklaşık 3000 yıl önce Amazon savaş kadınları yaşar Çandarlı'da. Onlar savaşçı kadınlar, kökleri Yunan'dır. Sağ göğüslerini alır onlar ok atabilmeleri için. Onların kraliçenin ismi Pitane. Pitane ismi de Çandarlı'da oradan gelir. Kuruluşu yani. Evet. Direkt şehre ismini İlk vermiş. yaşayanlar. Valla arkadaşlar Ozan kadınlarının diyarıymış Çandarlı. Abi peki şurayı soracaktım sana. Şurası nedir? Herhangi bir saldırı anında şurada bakın mermer taş var. Onun altı kaçış tünelidir. Oradan halkı tahliye ederler ve oradan kaçış yaparlar. Nereye de kadar uzanıyor abi o? Orası Çandarlı girişinde Cennettepe deriz. Hatta bayrak da vardır orada. Onun deniz kenarından çıkar. Vay be. Kaç kilometre tahmini bilgin var 3 mı? kilometreye rahat vardır. Şu 3 kilometreyi de geçebilir biraz. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kalenin içini hemen size göstermek istiyorum. Abi bakın. Şuradan itibaren şöyle Game of Thrones seti gibi. Hemen. Şimdi kalenin yukarısına çıkıyoruz. Merdivenleri biraz geniş. Bakın. Kaleçleri aynen bu şekilde. Küçük gözcü kuleleri mi diyeyim. Bakın buradan savunma kuleleri var. Buradan böyle ok atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Artık bir şey dökmek isterseniz de yağlı mağlı yansın ortalık diye. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Hemen şöyle. Abi çok güzel ya. Yani bizim işte memleketteki böyle şeyleri gördüğüm zaman inanılmaz hoşuma gidiyor. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Çandarlı hakkında bilgi de vereyim. Abi bizimle söylediği gibi antik çağdaki adı Pitane'ydi. Yaklaşık olarak 2500 yıllık bir yerleşim geçmişine sahip. Ailois uygarlığının en önemli liman kentlerinden biri. Ve Roma ve Bizans dönemlerinden kalmada eserlerin olmasının yanında önemini de koruyor. Çünkü deniz pozisyonu her türlü Ege Denizi'ni savunmaya ve saldırıya müsait bir yer.
Bu gördüğünüz kale İstanbul'un fethinden sonra idam edilen ünlü Osmanlı sadrazamı Çandarlı Halil Paşa'nın mirası bir kale arkadaşlar. Bir zamanlar imparatorluğun en önemli güçlü adamlarından biri olan Halil Paşa sonrasında bu kasabada doğmuş, büyümüş, hatta yaşamını devam ettirmiş. Tabii ki İstanbul'un fethinde büyük rolde oynamış birisi kendisi bildiğiniz üzere. Şimdi burada sadece asker yaşıyor. Askerlerin kaldığı yerde ufak tefek çevresi olduğu için orası, bak şurasına baktığın zaman daire gibi görürsün. Burada askerlerin koğuşları vardı. 3 tane yan yana koğuşları yatıp kalktığı yer vardı. Savunma kalesi olduğu için asker savunuyor sadece. Halk dışarıda yaşıyor. Vay be. Evet. Şimdi kalenin hiçbir yerinde, bunlarda herhangi bir yerde örümcek böcek göremezsin. Onda da deve kuşu yumurtasının akı vardır harcında. Hem tutkal görevi görür hem de hala kokar gelmez. Vay be. 5 tane kule var. 5 kuleyi sadece denizden bakarsan görürsün. Diğer yerlerden bakarsan 5'i 3 görürsün. 4'ü 2 görürsün. Kuleler birbirini saplar. O kadar. Evet. Vay be. Dönemden itibaren kalan toplardan biri. Şöyle. Bakın. Tabii karşısında şu an bina var. Çok güzel yani gerçekten. Yani o kadar hoşuma gitti ki yani. Zaten ben hani buralara çok gelmiş birisi olarak her geldiğimde arkadaşlar çok mutlu oluyorum. Çok hoşuma gidiyor bu kale. Umarım sizler de gelirsiniz, görürsünüz. Arkadaşlar şimdi burayla alakalı buranın sahil yolunu ve küçük sokaklarını göstermek istiyorum. Çok tatlı bir yer burası çünkü. İzmir'in gizli saklı kalmış yerlerinden birisi. Ama hani gizli saklı dediğime de bakmayın. İnanılmaz artık evler yapılıyor. Nüfus artışı inanılmaz fazla. Zaten burası önceden kendi başına bir yerdi. Evet, şu an Çandarlı'daki sahildeyiz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde sahili ve sahil yolunu göstermek istiyorum sizlere. Burası böyle bir sahil. Burada çok güzel restoranlar, kafeler, barlar var. Gitmek isterseniz fiyatları uygun. Buranın dondurmacısı Poyraz. Çok güzel dondurmaları oluyor. Onun haricinde de zaten sahilde böyle insanlar geliyor gündelik bir şekilde. Oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, denizlerine giriyorlar. O şekilde de geçiriyorlar. Tarihi mekan olarak şu an bir tane de müzesi vardı ama müzeyi galiba kapatmışlar. Bilmiyorum, ben geç kaldım. Şöyle gezmek istiyorum. Birazdan Çandarlı merkezde göstereceğim size. İlk videoyu burada gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Abi gölgeden gidelim ya. Arkadaşlar bugün hava 35 derece. İnanılmaz sıcak. Yani Çandarlı içerisinde hava durumunu fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü inanılmaz rüzgarlı bir yer burası. Zaten burada çok fazla rüzgar gülü var. Ve yani buranın en büyük avantajlarından bir tanesi bence bana göre suyu ve rüzgar abi. Yani yazın biliyorsunuz en büyük problem esmemesi. Ama Çandarlı esiyor abi. Yani o yüzden şu arkadaşı taktım mikrofona. Hay. Hop abi. Böyle esiyor. Var ya, yemin ederim. Hani şu güzelliği İzmir'in birçok bölgesinde bulamayabilirsiniz. Hele şehir içi var ya, inanılmaz nebella gibi sıcak oluyor, hiç esmiyor. Bir yandan da yollardan yürüyorum.
Tabii antik kent zaten etmediğimiz için araç sesleri vesaire oluyor. Onları kısacağız. Yapacak bir şey yok ama. Buraya bir aile sağlığı merkezi yapıyorlar. Bir yandan da burada size bir yeri daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Tarihi olarak gördüğüm. Birazdan hemen oraya geçiyorum. Arkadaşlar. Buldum. Eski bir çeşme. Üzerinde kabartmaların olduğu, yazıtların olduğu, Osmanlıca yazıların olduğu bir çeşme. Abi mükemmel bir şey ya. Böyle eskilere dair şeyleri gördüğüm zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Hemen çeviriyorum. Evet. Hemen arkadaşlar şöyle dört tarafındaki çektiğim çeşme kitabesini açıklamalarını şu şekilde okuyayım. Güneş cephesindeki kitabe Emine Hanım'ın ruhi revani tutunca cennet içine aşiyanı, babası müslühü dinle zade Yakup duada yad olunsun için ani. Kuzey cephesindeki kitabede kim anda hem su içsin ehli hacet hem abdest alsın işinden ezanı bu niyet üzre ol ümmetli baba gezerken çarşıyor nagihani. Batı cephesindeki yazanda dahi ashab-ı hayrattan olup ol garik olmadığı için ihsana canı İdup bir çeşme bünyadına niyet arar idi münasip bir mekanı. Ve son olarak da Doğu cephesindeki yazılan arkadaşlar görünce lebbeyi teşne çarşuda halkı kemenden itti damen der meyanı olup tevfiki Rabbaniye mahsar akıt çeşmeil abı revanı Hudadan ruhuna rahmet recası demadem lüleler virdi ziyanı buna tarihi vehbi tarhı şeşle güzel nev çeşme kim yok ya ana sani. Doğu cephesinde bulunan bu kitabın son satırında Ebced hesabıyla inşaat tarihi düşünülmüştür. Bu hesaba göre yapı 1220 yani M 1805 yılında inşa edilmiştir. Açıklaması da güzeldi bence. İşin içerisine biraz Osmanlıca girince tabii ki ben de herkes kadar eski dili o kadar iyi bilmediğim için babam olsa bilir. Babamı getirsem bir sonraki videoda Osmanlıca bir şey olduğunda babamı getirsem babam size 7 seceresine kadar okusun anlatsın. Yani. Çünkü Osmanlıca Arapça bildiği için kendisi. Arkadaşlar burası da Çandarlı'nın yeni yapılan meydanı. Bakın şöyle göstermem gerekirse çok da güzel olmuş bir meydan. Yapanın ellerine sağlık. Tabi yeni bitirilmiş büyük ihtimalle yani peyzaj çalışmaları, elektrik sistemi falan biraz açıkta. Onları da halledeceklerini düşünüyorum. Hemen devam edelim. Bahsettiğim gibi rüzgar gülleri arkadaşlar. Ve zaten farkındaysanız bilmiyorum mikrofondan sesinin geldiğini düşünmüyorum hani. Bilmiyorum. Ama inanılmaz da bir rüzgar patladı. Şöyle balıkların tutulduğu. Eskiden burada bir kafe vardı arkadaşlar. Esinti kafe diyorlardı buraya. Orayı yıkıp tamamen burayı peyzaj alanlarının olduğu çok güzel bir yere çevirmişler. Burada bir taksi durağı vardı. Dolmuş durağı vardı. Onun haricinde ne söyleyebilirim sizlere? Haydi alakalı. Abi baksanıza çok güzel böyle üst yapmışlar. Burada inanılmaz bir kültürel mirası olan bir ülke olarak geçmişe dair, insanları tanımaya dair işte Cumhuriyet dönemi öncesi efendime söyleyeyim eski Türk tarihine kadar hatta taş devrine kadar bilmiyorum hani varsa diye söylüyorum. Anıtların, kitabelerin, her şeyin yapılması, bunları muhafaza edilmesi ve korunması gerekiyor. Çünkü abi bu bizim kültürümüz ve bu bizim kültürümüzü hiçbir zaman başkaları elde edemez. Bizim abi. Hani ortak miras paylaştıklarımız vardır. Ortak paylaşımlar her zaman çok güzeldir ama bazı gerçekleri de biliyoruz yani. İngiltere müzelerinde iznimizin olmadan sergilendi. Yani çalındı. Tabii yüzler çaldı demiyorum ben arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Kültürel krizde oluşturmayalım ama hani
Vardır yani çalınıp götürülen müzelere diyelim. Güç yoktur diyemeyiz. Bunu bence ne ben aksini iddia edebilirim, ne Mısırlılar atıyorum, ne başka ülkelere, ne de İngilizler bence. Yani İngilizler böyle bir bilettir diye umuyorum. Arkadaşlar kanalıma takip ettiğiniz, ilk video verdiğiniz destek için ve diğer şeyler için çok teşekkür ederim. Yani açıkçası normalde burada tadım testi yapabileceğim, bu bölgeyi anlatabilecek bir yemek vesaire olsaydı burada kesinlikle onu da yer sizlere gösterirdim. Bir sonraki videolarda da onu yapmaya niyetliyim. Takip ettiğiniz, izlediğiniz, en azından beraber bir şeyler öğrendiğimiz ve öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın. Favoriler almayı unutmayın. Ve